Evet, tahmin ettiğiniz üzere bugün gene bir B-roll kamera arkası çekimleri izleyeceksiniz. Fakat bu izlemiş olduğunuz video o video değil. Şimdi hazırsanız o videoya da bir göz atalım. Öncelikle Niki, beni arayıp bu videoyu yapmamı istediğin için sana çok teşekkür ederim. Evet, bu videoyu yapmamın asıl sebebi YouTube üzerinde de benim çok fazla gördüğüm ve video çekenlerin çok fazla kullandığı YouTube üzerinden bir efekt açıp bu efekti arka plan olarak gösterme olayından esinlenerek bu videoyu yaptım ve sonuçlarını da beğendiğim için bu B-roll'un size adımlarını teker teker gösterip siz de bu tarz bir çekimi nasıl yapabilirsiniz bunu öğretmeye çalışacağım. Ama tabii ki videonun ana olayı bu arka plan olayını nasıl yapacağınızı öğretmem olacak. Bu nedenle de isterseniz o setup'ı tekrardan bir daha kuralım ve size adım adım bu olayı nasıl yapacağınızı göstereyim. Tabii ki siz bunu bir laptopunuz varsa laptop ile de yapabilirsiniz ama benim bunu seçmemin nedeni ekranın daha büyük olması ve bana daha çok alan bırakacak olması. Bilgisayarınızı masanıza koydunuz, YouTube'a geldiniz. Buraya mesela Colorful Smoke Backdrop yazarsak burada karşınıza çıkacak bir sürü örnek arka plan bulabilirsiniz. Bunu ekranı tam sayfa olarak yapıyoruz. Şimdi bunu buraya kurduk. Arka planımız hazır. Fakat ürünü buraya koyduğumuz zaman arka plan 10 numara ama alt taraf boş kalıyor. Bu alt tarafta kullanabileceğiniz cisimleri de kendiniz seçebilirsiniz ama benim size önereceğim plexi cam dediğimiz bu bütün tasarım işte tabela yapan yerlerde muhtemelen bu tarz bir şey bulabilirsiniz. Böyle bir şeyi alta koyunca bu buradan yansıma verecek ve burada olan olay bu tarafa da yansıyacaktır. Bunun içinde hatırlarsınız yadigar çekim masam tam buraya bence oturuyor bu şekilde. Bunu da buraya koyduğumuz zaman baktığınız zaman bu şekilde bir görüntü oluşuyor ki bence bu ikisi birleşince bence harika bir görüntü çıkıyor ortaya. Muhtemelen bunu bir sonraki videolarımda da kullanacağım gibi gözüküyor. Tabii ki projenize ve çektiğiniz şeye bağlı olarak ben Niki arkadaşı çektiğim için ne oluyor lan? Bu ortamı da bu şekilde kurdum ve ondan sonraki görüntüleri de kendi kafama göre ayarladım ve bu şekilde bir B-roll ortaya çıktı. Evet, telefonla bile çekseniz bu şekilde görüntüler alabilirsiniz. Yani vaktiniz varsa bu tarz bir setup kurun ve evinizde telefonunuzda bunları çekmeyi öğrenebilirsiniz. Şimdi benim bu videoyu nasıl yaptığıma gelecek olursak ilk sahnede zaten bu göstermiş olduğum tekniği kullanıp çok güzel bir görüntü aldım. Fakat bu sahneyi alırken slider'ımla birlikte özellikle dumanın gelme sahnesini seçtim ki açılış güzel olsun diye. Duman tam çıkarken slider'la birlikte ileriye doğru gidip parfümü netleyip bu sahneyi bu şekilde almış oldum. Fakat alt plan olarak, arka plan değil de alt plan olarak kullandığım obje aslında siyah olan plexi cam değildi. Onun altın rengi olanla değiştirdim. Çünkü yansıması daha iyi olduğu için böyle seçenekleriniz de var. Bunun saydam olanı var, turuncu olanı var, siyah olanı var, beyaz olanı var. Gittiğinizde hatta farklı çeşitler alırsanız eğer ki alacaksanız sizin çok işinize yarayabilir. Bu da benden size söylemesi. İkinci sahneye gelecek olursak da zaten görmüş olduğunuz üzere benim en çok kullandığım ürünlerden biri olan Lazy Susan'ımızın üzerine 3 çeşit parfümü koyduk ve Lazy Susan dönmeye başlarken arka planda gene aynı şekilde ilginç bir efektli video açıp parfümlerin döndüğü anları speed ram efektiyle birleştirip bu şekilde o parfümlerin dönüşünün hepsini birlikte size gösterdim. Zaten orada 3 tane sahne var. İlk sahnede görmüş olduğunuz üzere parfüm sadece kendi etrafında dönüyor.
Diğer sahnelerde ise Mavic 2. Mavic 2'yi al abi. Bunu bana sormana gerek. Diğer videolarda ise parfümü Lazy Susan'ın diğer ucuna koydum ki kameraya doğru daha yakın ve uzak çekim olabilsin diye bunların da hepsini speed ramp efektiyle birleştirip o 3 sahneyi bu şekilde almış oldum. Şimdi açık konuşayım, bu sahneleri aldıktan sonra bir tıkandım. Yapamadığım birkaç sahne oldu. Çekim için kullandığım masanın camını çıkartıp üzerine 2 tane tahta kestim. Ortasına da benim akvaryumum aşağıda olduğu için, boş akvaryumumda olmadığı için bu çekimi o şekilde yapacaktım. Aslında işte parfümü suyun içine koyup farklı görüntüler almaya çalışacaktım. Ama bildiğim borcamı o 2 tahtanın üzerine koydum. Alttan da bir ışık verip güzel bir görüntü almaya çalıştım. Ama lanet bir görüntü oldu. Onları hiç kullanmadım zaten. Yaklaşık bir 2-3 saatimi falan sadece o çekimi yapmak için harcadım. Ama sonucunda bir şey olmadı. Ve demeye çalıştığım şey, bu tarz şeyler zaten denemeden olmuyor. Yani pişman mıyım onu denediğime? Hayır, değilim. Çünkü sonucunda gene güzel bir video çıkarttı. Hiç denemeseydim onun olmayacağını hiçbir zaman da bilemeyecektim. Ve o sahneyi alamadıktan sonra aksesuarlarımın olduğu dolapta kırmızı gül paketi buldum. O da benim kendi kınamdan kalma gül paketleriydi. Onları da niye aldık hiç bilmiyorum ama tam yerine oturdu diye düşünüyorum. O gülleri masanın ön tarafına serdim. Arkasına bir tane tabii ki parfümlerden birini koydum. Parfümün arkasına da ufak ışıklarından bir tanesini koydum ki parfüm böyle daha çok canlı olarak parlasın diye. Ve bu çekimde Probe lensimi kullandım. Laowa'nın 24 mm'lik. Zaten önceki videolarımda muhtemelen görmüşsünüzdür. Bu lens ile birlikte önce parfümden başlayıp sonrasında güllerin üzerinden geçecek şekilde çok güzel bir sahne aldım. Arka planda da zaten görmüş olduğunuz şu fonlardan siyah olanı indirdim ki arka tarafımız siyah ve sade güzel gözüksün diye. Onun sonrasındaki o kısa sahnede ise gene aynı parfüm Lazy Susan'ın üzerinde dönüyor. Fakat bu sefer üzerinde de güller var ve üstünden başından birkaç tane gül atarak o gülleri daha fazla kullanmak istedim. Ve sonraki sahnede ise gene aynı şekilde bu sefer dönmüyor. Fakat gülleri önüne serdikten sonra o güllere bir bu şekilde üfleyip güllerin uçmasını sağladım ve bunu slow motion'da oynatıp güzel bir görüntü almayı sağladım. Bu yaptığım çekimlerin makro lensi kullandığım zamanlar hariç hepsini Sigma'nın 50 mm'lik 1.4 diyaframlı lensiyle aldım. Sonraki sahnede ise gene parfüm bu sefer açık olacak şekilde gülleri ön tarafına koydum. Misina'nın yardımıyla Misina'yı güllerin ve parfümün arkasına bu şekilde atıp balık tutar gibi onların hepsini kameraya doğru çektim. Ve bunu da programda gene speed ramp efektini, bu arada speed ramp efekti nasıl yapılıyor bilmiyorsanız videolarımdan biri var. Buraya bırakıyorum. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Bu videonun daha genelini anlamanız için ve tabii ki diğer videolarını da izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu çekimleri yapabilmeniz için gerekecek bütün taktikleri, ekipman desteğini vesairesini kullanabileceğiniz ucuz ekipmanların hepsini sizlerle paylaştım. O yüzden gidip o videoları izleyip bunlara dönerseniz sizin için daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Neyse, nickimizi avladıktan sonra bir sonraki sahnemizde ise parfümün sıkılma olayı. Tabii bir parfüm çekiyorsak parfümü sıkmazsak olmaz herhalde. Önce kendi ellerimle denedim. Baktım ellerim hep kesik, yara bere içinde, olmayacak. O yüzden eşimi, Kira'yı çağırdım ve parfümü sıkmasını istedim. Aynı şekilde slider'la parfüme gittim. Tam parfüme gittiğim zaman Kira pıst pıst 2 fızı sıktı ve parfümü yerine koydu. O onu yerine koyarken de ben de slider'la geri çıktım ve gayet güzel bir sahne olduğunu düşünüyorum. Ve son sahnemizde ise gene ana konu arka plana bilgisayar koymak olduğu için arka plandaki görüntüleri değiştirip gene bir geri çıkma sahnesiyle 3 farklı sahne aldım. Şimdi bu arka plan taktiğini kullanarak siz videonuzun arkasına istediğiniz her şeyi ekleyebilirsiniz tabii ki, ama bunun yaptığınız çekimle uyumlu olması şart. O da bir ayrı kural. Bunu iyi seçip arka planı bu şekilde oturtturursanız hem telefonunuzla bu tarz bir çekim yapabilirsiniz hem kameranızla bu tarz bir çekim yapabilirsiniz. Kolay demiyorum. Bu çekim benim muhtemelen 2 günümü aldı. Sadece 25-30 saniyelik bir çekim. Kolay çekimler değil fakat eğlenerek çekiyorsunuz. Çünkü zevkli işler yapıyorsunuz ve sonucunda bu tarz güzel videolar çıkartabiliyorsunuz. Ve bu şekilde çekimi yaklaşık 2 gün süren
Editlemesi de yaklaşık bir gün süren bu videoyu sizlere sunmak istedim. Umuyorum ki buradan ilham alıp siz de bu tekniği, özellikle o tekniği, bu videoyu yapmanıza gerek yok ama özellikle o tekniği yapıp benimle de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ve bu paylaşımlarınızı Instagram üzerinden de yapabilirsiniz. Fakat şu anda Discord kanalı üzerinde, Discord nedir bilmiyorsanız araştırma yapabilirsiniz. Bir topluluk oluşturduk. O kanala gelip bizimle sorularınızı paylaşabilirsiniz. Drone çekimlerinizi paylaşabilirsiniz. Video çekimlerinizi paylaşabilirsiniz. Ve benimle canlı sohbet, muhabbet edebilirsiniz. Bu kanala giriş yapmak için de lütfen benimle iletişime geçin ve özellikle YouTube kanalına abone olmadıysanız abone butonuna tıklayıp o bildirimleri de açın ki bir sonraki videolarımı kaçırmayın. Şimdilik benden bu kadar. Ben Gökhan Karakaş. Hoşça kalın. Bye.